We find out the physical laws, we find out the chemical laws, and we find the biological beauties of the creation on this earth. Because biology has many different kinds of artful beauties, you know. So according to Islam and Quran, the human beings are here to find out these beauties. They do not discover or create anything on their own. These laws are readily made by God Himself, and we only became aware of them. So this is what the Quran tells us. Now, you're talking about Islam. As you know better than I, Islam is a world religion stretching from Morocco in the west to Indonesia in the east, covering hundreds of languages and cultures. There are various religious traditions within Islam. You have various judicial disciplines or interpretations of Islam. Which of all these are you, do you belong to, or within which tradition do you regard yourself as working? İslam dinini benden kuşkusuz çok daha iyi biliyorsunuz ve sizin de bildiğiniz gibi batıda Fas'tan doğuda Endonezya'ya dek uzanan çok büyük bir coğrafya üzerinde Müslümanlığın çok geniş, çok farklı dalları var. Çok farklı kültürler, çok farklı diller ve gelenekler mevcut bu alan üzerinde. Dolayısıyla bütün bu farklılıklar İslam dinine farklı yorumları da beraberinde getiriyor. Peki siz bu geleneklerin hangisi içinde yer alıyorsunuz? Çalışmalarınızı bu çerçevelerin hangisi içinde yürütüyorsunuz? Ehl-i sünnet inancı içerisindeyim. Hanefi mezhebindenim. Bu inanç içerisinde devam ettiriyorum görüşlerimi, düşüncelerimi, inancım. I conform to the sayings of our Prophet, and I am one of the Ahl-i Sünnet, and I also belong to the sect of Hanefis. So all my beliefs and religion and studies are actualized within this framework. Mm-hmm. Does this mean that you are cooperating with people in other Islamic countries who belong to this belief? Bu söylediklerinizden diğer İslam ülkelerinde de şu anda tanımladığınız çerçeve içinde olan insanlarla işbirliği içinde hareket ettiğinizi çıkarabilir miyim? Tabii ki ben bütün Müslümanların hepsini seviyorum. Hepsini aynı yolda görüyorum. Kardeş biliyorum. Ben onları ayrı bir görüş içinde görmüyorum. Hatta Hristiyanları, Musevileri de çok seviyorum. Onları Allah dostu olarak görüyorum. Hepimiz Allah'ı çok seviyoruz. Onlar da tek Allah'a inanıyor. Ben de tek Allah'a inanıyorum. Hepimiz kardeşiz. Yes, of course, but I like all the Muslims in all different traditions and in all different sects, because we are all brothers. I also like Christians, and I also like the Jewish people, because they all respect and love one single God. So we are all together here on this earth, and we should act together because we are brothers. Mm-hmm. Do you cooperate with organizations in Europe, Islamic organizations in Europe, regarding spreading this message of your book, Atlas of Creation? Avrupa sınırları içindeki İslami örgütlerle işbirliğiniz var mı? Kitabınızın tanıtılmasında, yayınlanmasında ve insanlara tanıtılmasında bu tip örgütlerle, organizasyonlarla işbirlikleri yürütüyor musunuz? Evet, İslami örgütlerin büyük bölümü Darwinizmin öneminin o kadar farkında değiller. Ülkeler de farkında değil o kadar. O yüzden o konuda pek bir yardım olmuyor, yani destek olmuyor. Mecburen tek başına kendim bu görevi yerine getiriyorum. Arkadaşlarımla beraber. The Islamic organizations are most of the time unaware of the importance of the issue of Darwinism. So they don't know how important that issue is. That is why most of the time I have to work alone, and I have to carry on my studies with the cooperation of my friends here. And this unawareness among your Muslim brethren in Europe, what is the reason for this unawareness? Peki Darwinizmin önemini farkında olmamalarının nedeni sizce nedir? Resmi himaye var bir kere. Darwinizm bütün devletler tarafından, %95'i tarafından, gizli bir Darwinist diktatörlük tarafından resmi himayene korunuyor. Darwinizmin aleyhinde bir ifadede bulunan bilim adamı görevden alınıyor. Üniversite öğrencisi eğer
Darwinizmi kabul etmeyen bir cevap verirse imtihanda sınıfta kalabiliyor yahut o dersten kalabiliyor. O yüzden ciddi bir baskı olduğu için birinci dereceden buradan bir konu kapanmış gibi görünüyor. İkincisi Darwinizm geri planda, arka planda olduğu için fark edemiyorlar. Mesela Masonluğun arka planındadır, faşizmin, komünizmin arka planındadır, terörün de arka planındadır. Arka planda olduğu için göremiyorlar. Göremedikleri için de büyük ve ciddi bir tehlike olan bu yönünü o kadar ciddi olarak fark edemiyorlar. Yani hiç fark etmiyorlar demeyeyim ama benim anladığım anlamda fark ettiklerini zannetmiyorum. First of all, we have to make it clear that Darwinism is being protected by the states all around the world. And I tend to describe Darwinism as a kind of secret dictatorship. And if someone comes up and says something against Darwinism, he or she finds himself or herself in a very difficult position. For example, if a scientist tries to say something against Darwinism, he is forced to quit his job and quit his position in almost all around the world. If you're a student in a university and if you have to tell your own idea about Darwinism and say that you might not believe in Darwinism, you simply can't pass your exams and you find yourselves in a very difficult position. So this is the direct reason of this unawareness. On the other hand, there is a more indirect reason, which is not clearly understood, because the background of many ideologies, including Masons and communisms and fascism and terrorism, we see Darwinism as the underlying ideology in all these different ways of thinking and structures. Since it is in the background, people are not able to see Darwinism very clearly, so they cannot see the danger lying in it. I won't tell you that they are completely unaware, but they are not aware of this situation as I am. Daha da vahim yanı bir kısım Müslüman bilim adamları tarafından Darwinizm savunuluyor. Yani dindar Müslüman bilim adamları Darwinizmin Kur'an'da olduğunu savunacak kadar cahilce ve cüretkar bir üslup kullanıyorlar. Böyle olunca da tabii Darwinizmin yıkıcı etkisi biraz daha gizlenmiş oluyor Müslümanların gözünde. What is more important and even more drastic is that there are some Muslim scientists around the world who believe in Darwinism, and they support the idea, stating that the Quran, in fact, supports the idea of evolution, and they behave as if the Quran supports and justifies the theory of evolution. These are a group of very ignorant people, so that makes the situation even more drastic. When you talk about Darwinism, are you referring to Charles Darwin's own writings, or are you referring to the incredible expansion of his theories and modifications and even rejections of some of his theories about evolution? Darwinizm'den bahsederken yalnızca Darwin'in yazdıklarına mı göndermede bulunuyorsunuz, yoksa Darwin'in ölmesinin ardından onun düşüncelerini geliştiren, onları destekleyen ve onun kuramını geliştiren çalışmalar bütününe de mi göndermede bulunuyorsunuz? Darwinizm çok eski bir din, çok eski bir pagan inancı. Sümerler devrinde başlayan, eski Mısır'da da kendini devam ettiren, hatta bazen eski Müslüman alimlerin de etkisinde kaldığı eski bir pagan dini, bir sapkın inançtır ve Darwin'le devam etmiş, gelişmiş, en yüksek noktasına çıkmıştır. Sonra da onun arkasından gelenler de onu derme çatma zor